Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimi ve kökeni ve ona bağlı olarak insan dilinin evrim ve kökeni ile ilgili videoları çekmeye başladığımdan bu yana değişik zamanlarda yöntem bilimsel bazı sorunlara değindim biliyorsunuz. Yöntem bilimsel sorunlara değinmemin nedeni evrim teorisinin yani Darwinci evrim teorisinin kavranmasının zorluğuyla ilgili bir konu değil. Tam tersine geçmiş videolarından bazılarında vurguladığım gibi Darwinci evrim teorisi aslında son derece basit, yalın, bütün önermeleri kolayca kavranılabilir bir teori olmasına rağmen binlerce yılda oluşmuş değişik önyargılar ve enkobirlerin sonucu olarak insanların çoğu bu teoriyi benimsemekte sorunlar yaşıyorlar. Bunların da son derece doğal olduğunu, bunları anlayışla karşılamak gerektiğinden söz etmiştim. Bu önkabul ve önyargıların çarpıcı bir örneği olarak bir itirazı ele almak istiyorum. Bu itirazı yapanlar esas olarak şöyle diyorlar. Canlılar gibi oldukça karmaşık, şaşırtıcı bir takım özellikleri olan yapıları bulunan varlıkların tümüyle evrimsel tesadüfler zinciri olarak ortaya çıkması nasıl mümkün olabilir? Yani doğada kendiliğinden işleyen bir düzenek, yapı, böylesine mükemmel, kusursuz işleyen yapıları ortaya çıkarması olacak iş midir? Yapılan itirazların, evrim teorisine yapılan itirazların en önemlilerinden birisi budur. Şimdi evrimin işleyişinde rastlantıların rolü üzerine biraz ayrıntılı biçimde durmak gerekiyor. Çünkü bu konunun anlaşılması aynı zamanda evrim teorisinin ne kadar basit ve yalın bir teori olduğunu da bize ortaya koyacak. Şimdi evrimin bir rastlantılar zinciri olmadığını öne sürenler bunu söylerken sanki Darwinci evrim teorisi bütün temellerini bu rastgele, düzensiz bir biçimde meydana gelen rastlantıların ardından kendiliğinden bir biçimde her şey oluyormuş gibi sunduklarını düşünüyorlar. Oysa ki Darwinci evrim teorisi bilimsel bir teori olduğu için sonuçta nedenselliklere dayanmak durumda. Yani belli gelişmeler olduğunda bu gelişmelerin hangi nedenlere dayandığını, hangi etmenlerin ve gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıktığını belirlemek ve kanıtlamak durumunda. Nitekim bütün bu özellikleri biz Darwinci evrim teorisinde görüyoruz. Darwinci evrim teorisinin öne sürmediği bu rastlantılar zinciri görüşünü ortaya koyanlar aslında bir bakıma doğadaki bir takım gelişmelere dikkat etmiyorlar. Bir takım rastlantıların sonucu olarak ortaya çıkan düzenliliklerin neler olduğunu hiç farkında bile değiller. Şimdi bu konuda bir takım örnekler vereceğim. Daha önceki videolarımdan birisinde söz etmiştim. Bir deniz kıyısına gittiğiniz zaman yukarıdan ya da geriden baktığınız zaman sahildeki taşların belli aralıklarla ve düzenli biçimde sıralandıklarını görürsünüz. Denize en uzak olan bölümde daha iri çakıl taşları, onların biraz daha altında daha ufaklar, denize yaklaştıkça daha ince ve daha küçük taşlar olur. Bunun nedeninin dalgaların taşları ittirme kuvvetiyle ilgili olduğunu anlatmıştım. Yani şiddetli bir dalgada en ileriye denizden taşınan taşlar sahilin en ileri noktasında kalıyorlar. Dalgaların şiddeti azaldıkça onların geri gitmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla en ileride sahilin en iç kısmında büyük ve ağır taşlar, onların daha alt kısmında, denize yakın kısımda daha küçükler olmak üzere böyle kademeli bir düzenlenme oluyor. İlk bakışta sanki bunu birilerinin bilinçli biçimde yaptığı gibi bir izlenim edinebilirsiniz. Oysa ki
Bu olay tamamen doğanın kendiliğinden işleyişinin bir sonucudur. Şimdi buna benzer bir olayı ben küçüklüğümde yaşamıştım. Bir sahil beldesindeydik. Körfez'in karşısında bir arkadaşımın köyü vardı. Oraya giderdik. O köyün sahiline sürekli şişeler vururdu. Ve genellikle de belli markaların şişeleri olurdu ve ben buna anlam veremezdim. Daha sonra yıllar geçtikten sonra bu olayın aslında bir tesadüf olmadığını, denize atılan belli şişeler, kapakları kapalı olanların ancak suda yüzebildiğini ve karşı sahile vurduğunu daha sonra anladım. Yani doğada bir takım düzenliliklerin ne olduğunu anlayabilmemiz için birazcık durup düşünmemiz gerekiyor. Örneğin geçenlerde okyanus bilimcilerin Atlantik Okyanusu'nun belli noktalarına koskoca büyük yük gemileriyle oyuncak sarı ördekleri attıklarını görmüştüm. Onunla ilgili bir video izlemiştim. Milyonlarca sarı ördek oyuncağını denize boşaltıyorlar. Ve daha sonra uydudan bu oyuncakların denizdeki aldıkları yolu izliyorlar. Ve onların aldıkları yol aslında okyanus akıntılarına ilişkin kendilerine belli bir ipucu veriyor. Yani okyanus akıntılarının hangi yönde nasıl olduğunu belirleyebilmek için böylesi bir yönteme başvurmuşlardı. Doğadaki ilginç özelliklerden birisi bildiğiniz gibi arıların peteklerindeki o muhteşem düzenlilikteki altıgen şekillerdir. Uzun yıllar bu şekillerin nasıl olduğunu, arıların hangi büyülü düzenekle bunu yaptığı araştırıldı. Fakat en sonunda bilim insanlarının buldukları yanıt hiç de öyle beklendiği gibi şaşırtıcı bir şey değildi. Tam tersine arılar peteklerini oluştururken ağzından bal mumunu damla halinde çıkartıyor. Fakat damla halinde konulan bal mumları birbirleriyle temas ettikçe ve belli yüzey gerilim düzeneklerinin sonucu olarak o yuvarlak, arının ağzından çıkan yuvarlak bal mumu damlası birbirlerine tutundukça yan yana gelip altıgen bir şekil haline alıyorlar. Ve dolayısıyla arı hiç de onları başlangıçta altıgen bir biçimde bal mumunu yapmıyor. Yani o sıvı akışkanlıkla ilgili belli yasalar ve kurallar içerisinde o arının ağzından çıkan bal mumu sıvısı birbirleriyle temas ettikçe zaman içerisinde bu altıgen biçimini alıyorlar. Örneğin pencereleri açık bir odada bulunduysanız ya da pencereleri ve kapısı açık bir oda uzun süre bu biçimde kaldıysa bir süre sonra odanın içerisindeki tozların odanın köşelerine biriktiğini görürsünüz. Peki bunu belirleyen ya da öyle tozların oraya gitmesini söyleyen birileri var mı? Hayır, yok. Odadaki hava akımı ister istemez belli çevrimler halinde hava akımı aktığı için bu dairesel çevrimlerin dışında kalan köşelerde tozlar birikiyor. Çünkü hava akımı oralara ayrıntılı biçimde giremediği için. Dolayısıyla ne oluyor? Odadaki tozlar köşelerde birikmiş oluyor. Şimdi bu odaya canlıları koyduğunuzu düşünün. Örneğin fareleri koyduğunuzu düşünün. Fareler de bir süre sonra odanın köşelerine gidip orada beklemeye başlıyorlar. Çünkü en korunaklı rüzgar almayan yer orası oluyor. Yani demek istediğim, bakan göz doğadaki birçok düzenliliklerin, hatta şaşırtıcı düzenliliklerin olduğunu görebilir. İnternette, sosyal medyayı izlemişseniz bazı ressamlar vardır. Onların yaptıkları ilginç resimlerden birisi de görsel olarak çok şaşırtıcı ve ilginç sonuçları olan bir tanesi. Bu ressam yükselti ya da tavana bir ip asıyor. İpin ucuna bir kova bağlıyor. Kovanın dibinde delikler var. Daha sonra kovaya hafifçe bir
dokunuşla daireler çizdirmeye başlıyor. Başlayan kovadan dökülen boya aşağıdaki beyaz tuvalin üstüne görsel bir şekiller çizmeye başlıyor. Dönme hareketine bağlı olarak bu görsel şekiller olağanüstü karmaşık ama çok düzenli biçimler haline alabiliyor. Yani bunun örneğin benzerini doğada biz peri bacalarında görüyoruz. Peri bacalarında da aslında birbirinden volkanik bölgelerde sert kayaların yumuşak toprak üzerine düşmesiyle ve zaman içerisinde suyun aşındırıcı etkisiyle bu kireçli toprakların aşınmasıyla sert kayaların yukarıda kalmasıyla peri bacaları oluşuyor. Şimdi bugün Kapadokya'ya gittiğiniz zaman peri bacalarının olağanüstü görsel görüntüsü herkesin hayranlığına şey yapıyor ama bu görüntünün nasıl olduğunu hiç düşünmüyorlar. Bu görüntü doğanın kendi işleyişiyle, yani suların aşındırıcı ve rüzgarın aşındırıcı etkisiyle peri bacaları ortaya çıkıyor. Yoksa peri bacalarını oluşturan herhangi birisi ya da herhangi bilinçli bir müdahale falan yok. Kuşkusuz ortaokul ya da lise fen bilgisi deneylerini hatırlayanlar şunu göreceklerdir. Bir camın üzerine demir tozlarını döktüğünüzde ve alttan bu demir tozlarının altına bir mıknatıs koyduğunuzda, mıknatısı biraz hareket ettirdiğinizde demir tozlarının manyetik alan çizgileri boyunca sıralandıklarını ve görsel bir şekil oluşturduklarını görebilirsiniz. Aynı olayı kar tanelerinin biçimlerini izlerken de görebiliriz. Çünkü kristaller çok özel bir yapıda olmalarına rağmen kendi moleküler düzeydeki ilişkileri ve fizik yasalarına bağlı olarak hep belli bir şekillerde olurlar. Son olarak hepimizin bildiği en çarpıcı örnek olarak yağmurlu havalardan sonra güneşin birden çıktığı zaman gökkuşağının ortaya çıkmasını örnek verebiliriz. Geçmişte insanlar gökkuşağının ne olduğunu bilmiyorlardı. Değişik açıklamalar vardı ama bugün bilimsel açıklamalar bize gökkuşağının ne olduğunu ortaya koyuyor. Bildiğiniz gibi gökkuşağı dediğimiz olay aslında yağmurlu havadan sonra gökyüzündeki su damlacıklarının oluşturduğu ortamın bir ayna işlevi görerek bizim gözümüze gelen ışığı gelen dalga boylarını kırmasıyla oluşuyor. Bize kırılmış biçimde gösteren havadaki su damlacıkları. Hemen güneş çıktığında su damlacıkları yok olmadan önce biz gökkuşağını görebiliyoruz. Yoksa gökkuşağının renkleri bildiğiniz gibi güneş ışığının bizim için nötr bir ortam olarak beyazdır güneş ışığı. Ama güneş ışığını bir Newton çarkında koyarsak, renkli kağıtları bir çarka koyup Newton çarkı oluşturup bu çarkı hızlıca döndürdüğümüz zaman o renklerin hiçbirisini görmeyeceğiz. Sadece çarkta beyaz bir ışık göreceğiz. Sanırım bu kadar verdiğim örnek yeter. Yani bakmasını bilen göz, doğadaki bir takım kendiliğinden süreçlerin nasıl bazı düzenliliklere yol açabildiğini ve bu düzenliliklerin sanki nedenleri kavranmadığı zaman sanki bilinçli bir müdahaleyle birileri bunları yapmış gibi göründüklerini hemen kavrayabileceklerdir. Şimdi evrim açısından rastlantıların rolünü ortaya koymak istiyorum. Evrim teorisi bağlamında yapılan tartışmalardan birisi de canlılığın ne olduğuna ilişkin tartışmalardır. Bu tartışmaların ayrıntılarına burada girmeyeceğim ve gerek yok çünkü konumuz bu değil. Fakat canlılığın ne olduğuna ilişkin fizikçilerin de işin içine karıştıkları bu çıkan bazı sonuçlar konumuz açısından önemli. Bu sonuçlardan birisi de canlılığın, aslında canlı dediğimiz olayın genelde termodinamiğin ikinci yasasına, yani süreç içerisinde kapalı sistemlerde entropinin arttığına yönelik yasanın bağlamında canlılığın oluştuğunu ortaya koyan bir anlayış. Kuşkusuz bu söylediğimin biraz
kapalı ve anlaşılması zor bir şey olduğunun farkındayım. Şimdi bunu şöylece açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi canlı dediğimiz organizmalar hücrelerden oluşuyor. Hücreler bir araya gelerek organları, onlar da yapılar oluşturuyorlar. Fakat canlılığın temelinde şu var. Canlılık kapalı bir sistem değil, açık bir sistem. Ne demek açık sistem? Canlılık dışarı ile enerji alışverişi yaparak kendi bütünlüğünü koruyabilen bir yapı. Somut anlatımıyla bu şu anlama geliyor. Bildiğiniz gibi biz yaşamımızı sürdürebilmek için bütün canlılar 3 temel faaliyeti sürdürmek zorundalardır. Birincisi besin almaları gerekiyor. Besin almak demek dışarıdan enerji almak demek. Çünkü biz dışarıdan bitkilerden ve hayvanlardan aldığımız besinlerle onların vücutlarında bulunan birikmiş enerjiyi kendimize transfer ediyoruz. Hücrelerimizde bu enerji yakılarak kendi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerek iç organların gerekse mekanik hareketlerimizin koşma, gitme, kalkma, itme, vurma her tür hareketimiz aslında bizim soluk almamız bile bir enerji harcamasıdır. Faaliyetimizi de sürdürmek için sürekli olarak dışarıdan enerji almamız gerekiyor. Dışarıdan aldığımız bu enerjinin tümünü biz kullanamıyoruz. Bunun bir kısmı doğal olarak çevremize yani evrene geri dönüyor. Bu şekliyle baktığımız zaman canlılar kendi dışlarında bulunan çevreyle ilişkilerini sürekli enerji alışverişiyle sürdürmek zorunda olan bütünlüklerdir. Şimdi canlılar sürekli olarak çevreyle enerji alışverişi yapmak zorunda olmaları ne demek? O da şu anlama geliyor. Şimdi bir canlı ortamını düşünelim. Bu ister bir tek hücreli olsun, ister gelişmiş hayvan ya da bitkiler olsun. Eğer bulundukları çevre, bulundukları ortam değişmez, yani işte belli bir zaman boyunca hep aynı özelliklerini gösterebilir bir nitelikteyse bu çevre o canlının yapısı için aslında bir istikrar ortamı oluşturmuş demektir. Dolayısıyla bu istikrar ortamı içerisinde o canlının bir başka canlıya dönüşmesi için itici bir güç olmayacaktır. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Şimdi canlıların evriminde yeni türlerin ortaya çıkmasında ikili bir dinamik var. Bu dinamiklerden birincisi değişen çevre koşullarına canlının uyabilme yeteneği. Bağlı olarak değişen koşullarda üreme ve yaşama şansını artıran değişiklikleri geliştirebilen canlıların başarılı oldukları. Yani bunun anlamı ne oluyordu? Canlı ve çevre diyalektiği içerisinde doğal seçilim aslında değişen çevre koşullarına uyumlu canlıların ortaya çıkabilmesi olanaklarının dile getirilmesi demek. Şimdi buna sayısız örnek verilebilir. Bunun ilk ve çarpıcı örneklerini Darwin Türlerin Kökeni kitabında ayrıntılı biçimde ortaya koymuştu. Örneğin Darwin'in örnek verdiği Galapagos adalarına gittiğinde hemen hemen gittiği her adada farklı ispinoz kuşları türlerinin bulunduğunu görmüştü Darwin. Dikkatli yaptığı gözlemler sonucunda şuna fark etmişti. Örneğin bazı adalarda uzun ince gagalı olan ispinozlar vardı. Çünkü bu ispinozlar ağaçların kabuklarının arasındaki böcekleri yemek için ya da bir takım bitkilerdeki bir takım şeyleri yiyebilmek için bu ince ve uzun gagalardan yararlanıyorlardı. Ama bazı adalardaki ispinozların çok kalın ve güçlü gagaları vardı. Çünkü orada sert kabuklu tohumlar bulunan bitkiler vardı ve bu ispinozlar bu sert kabuklu tohumları kırabilmek için o gagaları geliştirmişlerdi. İspinoz türlerinin her birisi bulundukları ortamda bulunan baskın yiyeceklerden yararlanabilecek şekilde uyarlanmışlardı. O zaman buradan şunu görüyoruz. Demek ki kendi başına herhangi bir canlı türünde diyelim bir mutasyon sonucu
herhangi bir özelliğin gelişmiş olması, ki bu tamamen rastlantıyla olabilir, o canlının otomatikman yeni bir türe evrileceği anlamına gelmez. Neden gelmez? Çünkü bulunduğu ortamda o değişiklik o canlı türü için bir avantaj ya da diğerlerine göre bir üstünlük sağlamayacaksa, bu değişikliğin bir türleşmeye giden yolu açması mümkün değildir. Yani çevre ortamının uzun süre kalıcı olduğunu, yiyeceklerin bol olduğunu, yani bütün ispinozların rahatça her tür yiyecekleri bulunduğu bir ortamda çok güçlü gagası olan ya da ne bileyim inanılmaz burgulu bir gaga geliştirmiş bir ispinozun başarılı olması ve diğerlerini gölgede bırakarak öne çıkması mümkün olmayacaktır. Çünkü zaten bütün ispinozlar kendi doğal yapılarıyla ve vücut yapılarıyla ortamda bulunan yiyeceklere zaten ulaşıyorlardır. Ulaştıkları için böyle çok ayrıksı ve ilginç bir gaganın onlara bir getirisi olmayacaktır. Demek ki Darwinci evrim teorisine göre tesadüflerin birbirinin ardına gelmesiyle bir takım canlıların evrimleştikleri doğru değil. Tesadüflerin işe yarayabilmesi için bir evrimsel baskının olması gerekir. Yani bir ortam, canlıların içinde bulundukları ortam değişmiş ve canlılar için zorlu koşullar ortaya çıkmışsa, bu zorlu koşulları aşmak bakımından o canlıya avantaj sağlayan özellik öne çıkar ve bu özelliğe sahip olan canlı ve onun soyundan gidenler bir evrimsel avantaj sağlayarak zaman içerisinde çoğalırlar. Bu da onların ayrı bir tür olarak gelişmelerinin önünü açar. Dolayısıyla Darwinci evrim teorisini sadece rastgele doğada meydana gelen rastlantıların birbirlerine eklenmesiyle oluşan bir rastlantısal gelişmeler zinciri olarak ortaya koyan anlayış aslında Darwinci evrim teorisine haksızlık ediyor. Çünkü Darwinci evrim teorisi hiçbir zaman gelişmeleri böylesi basit ve tek yönlü bir açıklamayla ortaya koymuyor. Şimdi bu dediğimin en önemli göstergelerinden birisi de Darwinci evrim teorisi canlılar arasında belli bir hiyerarşi gözetmemesidir. Yani ne demek bu? Yani Darwinci evrim teorisi evrimin belli bir noktaya ulaşmak için düzenli olarak ilerlemeleri teşvik ettiği bir gelişmeler zinciri olarak görmüyor. Tam tersine olarak Darwinci evrim teorisinin göz önünde tuttuğu canlıların yer aldıkları ekolojik ortamda sağladıkları başarı ve türlerinin devamıdır. Bu açıdan baktığımızda örneğin yüz milyonlarca yıldır yaşamını başarıyla sürdüren köpek balıkları ya da kaplumbağalar ya da bazı bakteri türleri ya da bitki türleri, bunların başarısız ve gelişmemiş ilkel örnekler olduklarını söylemek doğru değildir. Çünkü bir dönem yeryüzünde 200-250 milyon yıl tek başına egemen olan dinozorların başarısız olduklarını kimse söyleyemez. Yani bugün söylerken bize kolay geliyor ama 200-250 milyon yıl insanın evrimleşme ve bu dünyada şu an edilmiş olduğu konum açısından bakıldığında devede kulak kalır. Ama dinozorlar 200-250 milyon yıl dünyanın tek hakimi olarak çok başarılı bir yaşam mücadelesi sürdürdüler. Fakat çevrelerindeki koşullar aniden ve kökten değiştiğinde bu kökten değişikliğe uyum gösteremedikleri için soyları tükendi. Kısacası şunu anlatmak istiyorum. Evrimin bir rastlantılar zinciri olarak sunulması şeklindeki önyargısal görüş aslında doğru değil. Evet, evrimin işleyişinde rastlantıların rolü vardır.
Fakat bu rastlantıların rolünün gerçekleşebilmesi için bir evrimsel baskının olması gerekir. Evrimsel baskının olması için de o canlıların yaşadıkları ortamda köklü ve anlamlı değişikliklerin olması gerekir. Köklü ve anlamlı değişiklikler olduğu zaman bu yeni koşullara uyarlanabilecek özelliklerin ortaya çıkmasında tesadüflerden söz edebiliriz. Yani rastlantılar o zaman işin içine girer. Bunun da en önemli özelliklerinden birisi bildiğiniz gibi mutasyonlardır. Yani mutasyon dediğimiz olayın özünde şu var. Yani canlıların kalıtsal özelliklerinin depolandığı DNA'ların kopyalanması sırasında ister istemez belli hatalar olur. Bu hatalar dışsal faktörlerden kaynaklandığı gibi başka DNA'nın kopyalanması sırasındaki süreçteki mekanizmalarındaki basit hata ve eksikliklerden de kaynaklanabilir. Ama sonuç olarak DNA zincirinin yeniden üretilmesi, kopyalanması sırasında belli kopukluklar ya da eksiklikler olur. Bunun sonucu olarak yavruda, yani bu kopyalanmanın gerçekleştiği zigotu oluşturacak olan yavruda belli beklenmedik ana babada bulunmayan özellikler karşımıza çıkar. Yani normalde işte 5 parmağı olması gerekirken 6 parmağı olur. Ya da işte herhangi bir özellik bakımından diyelim oksijen tutma ve oksijeni kullanma yeteneği bakımından farklı bir özellik gelişebilir. Ya da sayısız akla gelebilecek herhangi bir özellik bakımından ana babada olmayan bir özellik yavruda çıkmış olabilir. Şimdi yavruda çıkan bu özellik eğer çevresel koşullar da o yavruya bir üstünlük sağlıyorsa o yavru hayatta kalmayı sürdürür ve onun soyundan gelenler de devam ederler. Çoğalarak devam ederler. Bunun sayısız örneğini daha önceki videolarda anlatmıştım. Örneğin en basit bir örnek olarak bir bölgede çevreyi kirleten fabrikaların oluşması sonucu bitki örtüsünde anlamlı değişiklikler olduğunu düşünelim. Ağaçların yapraklarının ve gövdelerinin renklerinin değiştiğini ve dolayısıyla farklı özellikte bir takım ağaçların baskın duruma geldiğini düşünelim. Örneğin bu durumda geçmişte çevredeki açık yeşil ve beyaz gövdeli ağaçlarda rahatlıkla yaşayabilen bir takım kelebek, yaprak biti ya da belli böcekler yeni ortamda kuşlara ve diğer doğal düşmanlarına karşı açık hedef haline geleceklerdir. Çünkü ağaçların yaprakları koyulaşmış, gövdeleri de gri kahverengi bir özelliğe bürünmüşse daha önceki açık yeşil renkli ve beyaz renkli bu küçük canlılar artık bu ağaçların üzerinde doğal düşmanları için kolay hedef haline geleceklerdir. Ve kısa sürede bu canlılar tükenecektir. Neden? Çünkü kuşlar onları çok rahat bir şekilde bulundukları ağaçların üzerinde tespit edecek ve birer birer toplayacaklardır. Fakat yeni gelişen bir mutasyon sonucu renkleri değişen yaprak bitleri ve ağaçların gövdelerinin üzerinde yaşayan bazı böceklerin renkleri eğer o yaşadıkları ağaçtaki yeni renklere uyumlu renklerse bu sefer onlar korunma sağlamış olacaklar. Ve dolayısıyla diyelim 2 kuşak önce açık renkli yeşil ve beyaz kanatlı küçük canlılar o bölgede kuşlardan kurtulabilirken 2-3 kuşak sonra tam tersine ağaçlardaki renk değişimine uyan renklere bürünmüş olan küçük yaprak bitleri ve küçük böcekler bu sefer kuşlara karşı korunma sağlamış olacaklardır. Demek ki canlıların evriminde ve yeni türlerin ortaya çıkmasında kendi başına rastlantılar
belirleyici bir özellik değildir. Eğer çevredeki değişiklikler bir evrim baskısı yaratıyorsa, bu yaratılan evrim baskısı ne demek? O canlıların yaşamda kalma potansiyellerini ve olanaklarını artıran bir özelliğe dönüşebiliyorsa yeni özellikler, o zaman yeni bir türün ortaya çıkmasında bu rastlantılar önem kazanacaktır. Konuyu toparlamaya çalışırsam, evrimin bir rastlantılar zinciri olduğu ve her şeyin sanki kör topal ilerleyen doğadaki rastlantılarla ve bilinmedik gelişmelerle meydana geldiğini söyleyen bir anlayış Darwinci evrim teorisi içerisinde yok. Darwinci evrim teorisi içerisinde rastlantıların belli rolünün olduğundan söz edebiliriz. Fakat bu rastlantıların belli rolünün ortaya çıkabilmesi için canlı türlerinin çevreyle kurdukları ilişkilerin dinamiğine bakmak gerekir. Yalnızca canlı türlerindeki bir takım gelişmelerle açıklanabilecek bir özellik değil, çevredeki gelişmelerle birlikte canlının oluşturduğu bütünsel ilişkiye bakmak gerekiyor. Bunlara bakmadan yalnızca evrimi rastlantılar zinciri olarak sunmaya çalışan görüşlerin ne derece tutarlı olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.